Bermuda Şeytan Üçgeni efsane mi gerçek mi? Arkadaşlar uzaya gitmeden önce kendi gezegenimizdeki gizemli bir yere Bermuda Şeytan Üçgeni'ne bir yolculuk yapalım. Atlantik Okyanusu'nda Bermuda, Florida ve Porto Rico arasında bulunan bu bölge uzun zamandır gizemli olaylarla anılıyor. Peki bu gizemli üçgenin sırrı ne? Gemiler ve uçaklar neden hiç iz bırakmadan kayboluyor? Bu soruların cevaplarını ararken bilimsel gerçeklerle efsaneler arasında bir yolculuğa çıkacağız. Manyetik anomaliler, pusulalar çıldırdığında. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemlerden biri de manyetik anomalilerdir. Bölgede dünyanın manyetik alanında sapmalara neden olan güçlü manyetik alanlar olduğu söyleniyor. Peki bu ne demek? Bu durum, pusulaların normalden farklı davranmasına, hatta tamamen bozulmasına neden olabilir. Düşünsenize, okyanusun ortasında yönünüzü bulmanızı sağlayan tek alet bir anda bozuluyor. Bu durum, özellikle eski zamanlarda gemilerin yollarını kaybetmesine ve kaybolmasına neden olmuş olabilir. Günümüzde ise modern navigasyon sistemleri sayesinde bu risk azalmıştır. Metan gazı patlamaları, okyanusun kaynayan kazanı. Bir diğer ilginç teori ise metan gazı patlamalarıdır. Okyanus tabanında metan hidrat adı verilen buz benzeri yapılar bulunur. Bu yapılar bazı durumlarda kararsız hale gelir ve büyük miktarlarda metan gazı açığa çıkarır. Metan gazı sudan daha hafif olduğu için hızla yüzeye çıkar ve denizde dev baloncuklar oluşturur. Hatta bu baloncuklar o kadar büyük olabilir ki gemileri bile batırabilir. Peki ya uçaklar? Metan gazı havadan daha hafif olduğu için uçak motorlarına girerek motor arızasına ve düşmelere neden olabilir. Gulf Stream akıntısı hızlı ve öfkeli. Bermuda Şeytan Üçgeni'nden bahsederken Gulf Stream akıntısını da unutmamak gerekir. Bu akıntı, Meksika Körfezi'nden başlayıp Kuzey Atlantik'e doğru ilerleyen sıcak ve hızlı bir okyanus akıntısıdır. Gulf Stream, Şeytan Üçgeni'nin tam ortasından geçer ve bölgedeki hava ve deniz koşullarını etkiler. Akıntının hızı zaman zaman saatte 9 kilometreye kadar çıkabilir. Bu da küçük tekneler ve hatta bazı gemiler için bile tehlikeli olabilir. Ayrıca Gulf Stream'in yarattığı ani hava değişimleri, şiddetli fırtınalara ve dalgalara neden olabilir. Uzaylı entrikaları gerçekten o kadar ilgileniyorlar mı? Elbette Bermuda Şeytan Üçgeni denilince akla gelen ilk şeylerden biri de uzaylılardır. Bazı teorilere göre bölgedeki kaybolmaların nedeni uzaylıların yaptığı deneylerdir. Belki de uzaylılar insanları ve teknolojilerini incelemek için kaçırıyorlardır. Ya da belki de Şeytan Üçgeni evrenin başka yerlerine açılan bir kapıdır. Ancak şu ana kadar uzaylıların varlığına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunamamıştır. Zaman anomalileri, kayıp zamanın peşinde. Son olarak zaman anomalileri teorisinden de bahsetmek gerekir. Bu teoriye göre Bermuda Şeytan Üçgeni'nde zaman farklı akmaktadır. Belki de bölgede zamanın büküldüğü veya yavaşladığı bir alan vardır. Bu da kaybolan gemilerin ve uçakların başka bir zaman dilimine geçmesine neden olabilir. Ancak tıpkı uzaylılar gibi zaman anomalileri de şu an için sadece bilim kurgu filmlerinin konusu olmaya devam ediyor. Bermuda Şeytan Üçgeni gizem sürüyor. Gördüğünüz gibi Bermuda Şeytan Üçgeni'ni çevreleyen birçok ilginç teori ve efsane var. Ancak bilimsel araştırmalar bu bölgedeki kaybolma oranının diğer okyanus bölgelerine göre daha yüksek olmadığını gösteriyor. Yani Şeytan Üçgeni'nin gizemi hala çözülmüş değil. Belki de bu gizem hayal gücümüzü canlı tuttuğu ve bizi keşfetmeye teşvik ettiği için var olmaya devam edecektir.